Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca bu tatlıyı dökerim. Çok şifalı, çok lezzetli. Evet, bahçeden topladım. Olgunlaşmış incirlerim var. Yıkadım. Sap kısımlarını keserek tencereye alıyorum. Evet, şöyle incirleri gelişi güzel bir şekilde doğrayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, son incirlerimi de doğruyorum. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. 1,5 su bardağı içme suyu. Evet, şöyle bir karıştıralım. Ocağın üzerine alalım. Yüksek ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Evet, incirler yumuşadı. Lokum gibi oldu. Blenderla şöyle pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Bir buçuk yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Yeteri kadar da su ilavesi yaparak nişastayı açalım. Nişastalı suyu ilave edelim. Blenderla tekrardan çekiyorum. Sürekli karıştırarak şöyle fokur fokur pişirelim. Evet, kıvamı aldı. Fırın kağıdı serilmiş tepsilere dökerek yayıyorum. Evet, tepsiler dolusu dökmeye devam ediyorum. Her yıl mutlaka kilolarca hazırlıyorum. Bu yılda incirler çok olduğu için bir de incirli denemek istedim. Tepsilerimi döktükten sonra eşit miktarda yayıyorum. Güneş gören yere kaldırarak kurutmaya bırakıyorum. Yaklaşık 3-4 günde güneşli havada kuruyor. Kağıttan kolaylıkla çıkıyorsa kurumuş demektir. Güneşten alabilirsiniz. Evet, kağıttan çıkartıyorum. Evet, şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kurumuş. Ortadan ikiye keserek şöyle uzun şeritler halinde kesiyorum.
Daha sonra iki taraftan rulo sararak ortadan kesiyorum. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Dilerseniz arasına çerez de koyarak sarabilirsiniz. Evet, bir tane de şöyle muska şeklinde sarmak istiyorum. Evet, kalanları da kağıttan çıkartıyorum. Kağıtları birkaç seferde kullanabilirsiniz. Sarması biraz meşakkatli. Yaprak sarması sarar gibi sarıyoruz. Yuvarlak olanı da pizza dilimi şeklinde keserek sigara böreği şeklinde sarıyorum. Her birini kağıttan çıkardım. Porsiyonluk olacak şekilde de kestim. Şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Üç dört yıl bu şekilde hiç bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Hava almayacak şekilde sararak oda ısısında yıllarca kalıyor. Küflenme yapmıyor. Evet, pestillerim hazır. Kışın yanında çay, kahve ile çerezle ikram edebilirsiniz. Diğerleri de karışık pestillerim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.